Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Herkese günaydın. Ben psikolog Merve Bayram. Ben yetişkin terapistiyim. Yetişkinlerle beraber bilişsel davranışçı terapi, şema terapi, kısa süreli çözüm odaklı terapi, aynı zamanda öz şefkat temelli mindfulness çalışıyorum. Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle beraber depresyon nedir, anksiyete nedir bunları biliyoruz ama peki bunlar nasıl çözülüyor? Biz terapide ne yapıyoruz? Bugün bunlardan bahsedeceğim. Kimisi terapiyle, kimisi terapi artı ilaçla, kimisi eğer çok uç bir noktadaysa yatışla mümkün. Tedavileri şöyle yürütüyoruz. Aslında benim en temelde aldığım prensip, düşünce değişirse davranış her zaman değişiyor ama düşünceyi değiştirmek olumlu bakmaktan farklı bir şey. Bazen ağlayabilmeyi kabul etmek de, olumsuz duyguları kabul etmek de aslında düşüncenin iyi bir yere gelmesinde fayda sağlıyor ama düşünceyi hemen değiştiremiyoruz. Çocukluk burada çok önemli. Çocukluk döneminde yetersizlik, değersizlik, kusurlu olma, sevilmeme, terk edilme ya da yalnızlık, bunu istediğimiz kadar uzatabiliriz. Eğer bunlardan birini ya da birkaçını aldıysak ileriki dönemlerde düşünce biçimimiz buna göre değişiyor ve genişliyor. Bizim burada düşünceleri değiştirmekten kastımız çocukluğa inip içinizdeki küçük çocuğu iyileştirmek, olumlu bakmak değil. Düşünceler değişince davranışlar otomatik olarak zaten değişiyor. Bir kere şunu söyleyeyim, yargılanıyorlar. Yargılandıkları için de söylemek istemiyorlar. Biz en başta tarafsız ve profesyonel olarak bakıyoruz. Bilimsel temeller var. Terapi çok sohbet havasında gibi geçiyor. Biz o havayı veriyoruz ama sorduğumuz her bir sorunun, yaptığımız her bir işlemin mutlaka bilimsel bir temeli var. Bunun süresi çok belirsiz. Travmalar ne kadar derin, kişi ne kadar direnç gösteriyor ya da ne kadar hazır hissediyor. Yani terapi bir günah çıkartma yeri mi yoksa gerçekten iyileşmek istedikleri bir yer mi? Burası kesinlikle çok önemli. Bizim öncelikle yaptığımız şey bir tanı koymaktan ziyade kişinin rahatsız olduğu semptomları bulmak. Semptomlar çok farklılık gösteriyor. Türkiye'de genelde kaygıyla gelinir. Bu artık su geçirmez bir gerçek. Kaygıyla geldiğinde bunun üzerinden mesela bir örnek vereceğim. Kişi kaygıyla geliyorsa bizim iyileştirmeden önce neyi iyileştireceğimizi mutlaka bulmamız gerekiyor. Kaygıları önce kayıt altına alıyoruz. Bu kaygıların çocukluk döneminden mi başladı bunu bulmamız gerekiyor. Otoriter ebeveynler, çocuklarına baskı yapanlar, mükemmeliyetçi anne babalar ya da kaotik evler beraberinde mutlaka kaygılı bireyleri getirirler. Ekolden ekole farklılık gösteriyor. Ekoller nasıl ki tıpta burun, kulak burun boğaz var, nasıl ki göğüs var, nasıl ki kalp var, nöroloji var. Bizde de buradakiler hastalığa göre birazcık ekolle değişiklik gösteriyor. Kimi ekol sizi şöyle uzandırır da anlattırır ama onlar yok. Onlar birazcık işin hikaye kısmı. Biz direkt olarak danışanı alıyoruz. En temelde bir yönlendirilmiş keşif yapıyoruz. Onun arasına da bilimsel temelleri serpiştiriyoruz aslında. Bana gelen soruların haddi hesabı yok. En temelde gerçekten geçecek mi sorusunu çok fazla duyuyorum. Gerçekten geçiyor. Eğer hazırsanız, kendinizi hazır hissediyorsanız, değişim için bir adım attığınızda bazı şeyler muhakkak ki değişiyor. Ben yetişkinlerle çalıştığım için şunu söylemek isterim. Bazen iyileşmenin temeli yetişkin olduğunuzu kabul etmekten geçiyor. İşte o zaman iyileşmeye kocaman bir adım atmış oluyorsunuz. Tedaviyi ya yarım bırakmıştır, ya iyi olduğunu düşünmüştür ve sonra terk edip gitmiştir terapiyi, süreç tamamlanmamıştır ya da gerçekten doğru noktaya dokunulmamıştır. Eğer yetişkin benliğinizde çalışırsak hep yüzeysel kalır, içinizdeki çocuğa mutlaka kulak vermek gerekiyor. Ortak kararı ben önemsiyorum. Burada ortak kararda alacağımız doğrultuda ilerliyoruz. Ben terapide şu mantıkla gidiyorum, işliyorsa dokunma. Eğer kişi 2. ayın sonunda değiştirilebilecek bir şey olduğuna inanmıyorsa, sihirli bir değnekle dokunamıyorum, orada bırakıyoruz ta ki tekrar gelene kadar. Düşünceleri değiştirmek, olaylara olumlu bakabilmek değil, bazen güçsüz olduğunuzu, bazen ağlayabildiğinizi, hayatta olumsuz duygularında olduğunu kabul edebilmek, kabul ve kararlılık buradaki en güzel adım olacak. Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sundu.